Murtaza Emmi. Yazan Zeliha Sekmenoğlu. Çarşının çıkmaz aralıklarının birinde gördüm Murtaza'yı. Bir hayli değişik geldi bana. "Bu adam da kim böyle?" deyince, yanımdaki o mahallede büyümüş olan arkadaşım bir çırpıda anlatıverdi hikayesini. "Efendim, ilk önce nasıl bir duruşu var bu Murtaza'nın, ondan bahsedeyim. Ben onu yol kenarına koyduğu tahta, mini mini arkalığı olan bir iskemlenin üzerine oturmuş, sanki terlikmişçesine geçirdiği Eşref Paşa topuklusunu, diğer dizine koyduğu ayağıyla göstermek istercesine bacak bacak üstüne atmış, bir elinde ucuna filtre takılmış sigara, diğer elinde minik el radyosu ile neşeli bir halde gelene geçene selam verirken gördüm. Pala bıyıkları bir hayli uzun, yüzünün sınırlarının dışına çıkmış. Ağzı neredeyse bu tüy yumağının altında hiç görünmüyordu. Başında beyaz bir fötr şapka vardı. Üzerindeki gömleğin üst düğmeleri göğsüne kadar açıktı. Hava sıcak bir yaz olmasına rağmen sırtında beyaz dar kesim bir ceket vardı. Görünüşüne önem veriyor olmalı ki pantolonu da aynı renkte beyaz, bir hayli dar ve İspanyol paçaydı. Günümüz modasına pek uymayan bu kıyafeti ilk bakışta göze eğrelti gelse de uyumluydu aslında. Tahmin ediyorum gençlik yıllarından kalma, belki de damatlıktan kalma bir takımdı bu kıyafet. Anadolu insanının fakirlikten eskimesin diye kıyamayıp bir ömür boyunca dolapta beklettikleri geldi aklıma. Murtaza Emmi de sanırım böyle yapmış. Bakmış ki zaman geçiyor ve hala hiç kullanılmamış bu sevdiği takım. Bari çıkarıp giyeyim de hem takımcık hava alsın hem de ben deyip iskemleyi yolun kenarına atıp müzikli bir dinlence yapmış kendine. İstisnasız tüm gelen geçenler selam veriyor bu adama. Tanıyanlarsa durup birkaç dakika sohbet ediyor Murtaza Emmi ile. O ise bazılarına kahve ikram ediyor, bazılarına da çay. Yanına minik bir çay ocağı yapmış bu oturma süresince. Gelelim Murtaza Emmi'nin sokağına. Bu sokak çıkmaz gibi bir yer ama az ilerleyince başka bir sokağa çıkıyor. Sokağa girince önce biraz gidiyorsun, önüne yan yana dizilmiş 2 katlı, ahşap, belki 100 yıllık evler çıkıyor. Sağ tarafa doğru bir yol gidiyor. Murtaza'nın evi de burada. Ancak 2 ev sonra yol bitiyor. Murtaza tam bu çıkmazda yolu ortalayarak sünnet çocuğu edasıyla oturuyor. Yolun kenarına düşen bu boşluk yaklaşınca bir hayli geniş hissi veriyor insana. Sol tarafa doğru yol alırsanız bu eski evler biraz devam ediyor. Sonra tam çıkmaza girdim derken önüne bir yol beliriveriyor, üst sokaklara çıkan. Dar da olsa araba geçebiliyor ama sadece buranın müdavimleri geçiyor sanırım. Pek bir tenha. Murtaza'yı arkadaşımdan dinlediğimde görüntüsüyle müsemma bir kişiliği olduğunu öğrendim. Gençken buraların en canlı simalarından biriymiş. Mahallenin bütün düğünlerinde mutlaka bulunurmuş. Eski düğünler o dönemin en önemli eğlence mekanlarıydı. Hele bir oynardı ki görmeye değer. Yav, arkadaşım, oyun oynamak bu adamda vücut bulmuş adeta. Hele bir çifte telli çalsın, tutabilene aşk olsun Murtaza'yı. Bir çıkar meydana, herkes susar. Zira o çok ciddi oynar bu oynak oyunu. İlk önce zilleri eline alır. Hafif hafif bileklerini titretmeye başlar, ardından kollar ve omuzlar girer devreye. Derken bütün vücuduyla kaptırır kendini müziğin ahengine. Ama ne kaptırmak? Her yeri ayrı titrer adamın. Sen de 1 saat, ben diyeyim daha fazla durmadan oynar. Hiç ses çıkmaz kimseden. Sadece müzik ve Murtaza'nın zilleri duyulur. En son hafif bir selam çakar izleyenlere ve oyunu bırakır. Bırakır ama sadece dinlenmek için. Çoluk çocuk az meydanda oynasın da heveslerini alsın diye. Zira bu meydan onun oyun sanatını icra edeceği ışıklı bir sahne ve izleyiciler onu izlemekten son derece memnun. Sonra ikinci oyun başlar. Murtaza'nın meşhur boyacı oyunu. Meydana topuklarına bastığı Eşref Paşa pabuçlarıyla salına salına girer önce.
Zurna uzun hava çalarken davul ritim tutar bir yandan. Önce meydanda iki döner, sonra salınıp çöküverir dizlerinin üzerine. O arada karşısına bir tabure getirirler. Sanki taburede biri varmışçasına titreye titreye ayakkabılarını boyar Murtaza Emmi. Sonra davula bir bakış atar. Davul birden hızlanır, aynı anda o da yerden fırlar ve Allah ne verdiyse bütün hünerlerini dökmeye devam eder. O kalça figürünü hiç unutmam dedi arkadaşım. Adamın sanki belinde kemik yok. O nasıl kıvırmak ya Rabbi? Sonra bir alkış tufanıyla iner meydandan. Çok namusludur aynı zamanda. Bu zamana kadar kimsenin bacısına kızına baktığı duyulmamıştır. Boyacıdır kendisi. Evlere, dükkanlara boya yapar. 2 kızı ve 1 oğlu varmış Murtaza Emmi'nin. Bana sanki 65 yaşında gibi göründü. Ama saçları ve bıyıkları hala siyahtı. Boyuyordur dedi arkadaşım. Cakayı sükseyi sever ne de olsa. Gençken nasılsa şimdi de öyle. Eşi yaşlıca ufak tefek bir hanım. İlk görüşte şaşırıyorum. Ama konuşunca enerjisi Murtaza Emmi'yi aratmaz kabilinden. Bir çırpıda hayırsız gelininden ve damatlarından bahsetti. Aslında evlatçıkları hep analarını görmek isterlermiş. Ama ellere karışınca istemedikleri hallere düşmüşler. Ne zaman analarını arayıp sorsalar, o mendebur el çocukları hep engel olmuş bu görüşmelere. Ne yapsınlar, hepsinin çoluk çocuğu var, çaresiz boyun eğmişler kaderlerine. Bunları anlatırken kah gözleri doluyor, kah sinirlenip yüzü kızarıyor. Ama bir duygudan bir diğerine geçmesi saniyeler sürüyordu. Üzülmeyin, bir gün gelirler dedim. İnşallah, dedi. Ama o da çok inanmıyor sanırım bu temenniye. Umudunu yitirmiş göründü gözüme. Bu konuşmalar olurken Murtaza Emmi bıyıklarının ucunu burarak bir şeyler düşünüyordu sanki. Kim bilir bu çıkmaz sokakta neler yaşadı yıllarca. Aradan bir zaman geçti. Yine geçiyordum çıkmazdan. Baktım Murtaza Emmi aynı yerde. Ama üzerinde çizgili mavi beyaz pijaması, atleti ve ayağındaki naylon terlikleriyle oturmuş iskemleye. Başındaki fötür gidince saçının keli ortaya çıkmış. Bıyıkları heybetini kaybetmemiş olsa da bir bitkinlik vardı bu adamda. Selam verdim. Eşi vefat etmiş. Biraz konuştuk, hiç tadı yoktu. O, çok sevdiği evlatçıkları, cenazesine de gelmemiş bu mini mini teyzenin duyduğuma göre. Ara sıra, özellikle yolumu bu çıkmaza sokuyorum Murtaza Emmi ile konuşmak için. Eski süksesi kalmamış eşinden sonra. Sana bir meşgale bulalım demiş eş dost. Bu halin hal değil demişler. Israr kıyamet bir sepetçiye götürmüşler. Hem yaparsın hem satarsın. Sana da bir uğraşı olur demişler. Başta çok sıcak bakmamış bu işe. Bu yaştan sonra sepetçi mi olacağım demiş. Ancak ısrarlara dayanamayarak sonunda kabul etmiş. Sonra zevkli gelmeye başladı. Sepet örmeye başlayınca unutuyorum her şeyi. Hem 3-5 kuruşta harçlık çıkıyor, dedi. Önünde, sağında, solunda bir sürü sepet vardı. Bak, dedi. Bu yumurta sepeti, bunlar da saman küfesi, dedi irice olanları göstererek. Başta çok sıkı tutturamadım. Ama zamanla elim alıştı. Daha düzgün bu yeniler, dedi. Gelen geçen bir bardak çayını içip sepetleri karıştırıyor, gözüne kestirdiğini alıp gidiyor. Veresiye sepetçi oldum diyor. Kimisi hemen veriyor, kimisi sonra veriyor ücretini. Hem para için yapmıyorum ki ben bu işi. Harçlık çıksın yeter bana. Bak ocağım kaynıyor diyor, kaynayan çaydanlığı göstererek. Bu sepet işi Murtaza Emmi'yi sarmış duruyor. Her yanına uğradığımda başını daha kalabalık buluyorum. Biriyle pazarlık yaparken bir diğerine çay koy oradan kendine diye direktif veriyor. O hüzünlü hali kalmamış. Ama beyaz ceket çıkmış yerini daha koyu renk bir cekete bırakmış. Pantolon da aynı koyu renkte. Gömleği göğsüne kadar açık yine. Ayağına giydiği Eşref Paşa topuklusu geri gelmiş. Başındaki fötr şapka bütün yaşanmışlıklarıyla yerinde duruyor. Eski ışıltısı yok kıyafetlerinin.
Ama hiç şikayetçi durmuyor. Daha bir mutlu duruyor bu koyu renkli paspal kıyafetlerinin içinde. Sonraları bir pazarcı şemsiyesi koymuş iskemlenin yanına, kocaman. Altına 3-5 iskemle daha iliştirmiş gelen giden otursun diye. Hiç ziyaretçisi eksik olmuyormuş. Murtaza'nın yeri diye meşhur olmuş civarda. Bir ara köylüler dadanmış buna. Hem küfe alıp hem sohbet etmeye geliyorlarmış. Gelirken ufak tefek hediye getiriyorlar. Yalnız adamım, hepsini yiyemem ki. Fakir fukara gelirse veririm, olmazsa satıyorum 3 paraya diyor. İyi ki varsın Murtaza emmi. Seni tanıdığıma çok memnunum dedim geçen gün. Gözleri doldu. Hayat, dedi çayından bir yudum alarak. Hayat.